Büyükşehir Belediyesi'nin kızlar için bir sporcu yetiştirme projesi, Kır Çiçekleri projesi. Biz bu projenin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından desteklenmesini ve uygulanmasını düşündük. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin yerel eşitlik eylem planı da var. Oraya tekabül eden, birbiriyle buluşması gereken yerler vardı. Biz projeyi buradan ürettik. Güne Bakan Kadın Derneği ile yapmış olduğumuz bu işbirliğinde aslında çocuklarımıza en büyük katkısı şu oldu. Hayata bakış açıları daha gelişti. Akabinde girdikleri ortamda cinsiyet eşitliğinin ne demek olduğunu, nerede, nasıl isterlerse nasıl durabileceklerini keşfettiler. Hala heyecan içindeyim. Gerçekten çok güzeldi bu program. Bize fikrimiz soruldu. Nasıl ayrımcılığı durdurabiliriz? Bunun hakkında konuştuk. Toplumsal cinsiyet kavramı üzerinde insanların daha çok bilinçlenmesi gerekiyor. Bu eğitimlerin de çok büyük bir adım olacağını düşünüyorum. Engellilik söz konusu olduğunda kent önemli bir ölçek. Dolayısıyla belediyeler önemli bir paydaş burada. Biz belediyelerin engelli bireylerin şehirdeki beklentilerini daha iyi anlamasını ve doğrudan o kişilerden bu beklentileri dinlemesi gerektiğine inanıyoruz. Sivil toplumun, çeşitli sosyal girişimlerin, oluşumların belediyelerle, yerel yönetimlerle işbirliği bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Çünkü biz yerel yönetim olarak her noktaya tek başımıza ulaşamayız. Bunu bir şekilde sivil toplumdan ve oluşumlardan destek almak ve onların tecrübelerinden faydalanmak zorundayız. Örneğin Pingoin sayesinde biz bugün erişebilirliği ve katılımcılığı, kapsayıcılığı daha çok ön plana almış durumdayız. Bana göre genç deyip geçmeyeceksiniz. Onlar bizim geleceğimiz. Yani bugün bunları yaşıyor olmaları yarın yaptırım güçlerinin de olabileceği ve insani davranışlarıyla çok rahat, çok güzel sergilediler. Bu konuda minnettarım. İklim kriziyle mücadelede nasıl bireylerin rolleri varsa Yerel'in iklimi projesinde de dedik ki gençlerin katıldığı belediyelerle yani yerel düzeyde bir genç iklim eylem planı hazırlayalım. Yerel düzeyde iklim gündemini belirlemek istiyoruz ve bunu çocuklar ve gençlerin katılımıyla belirlemek istiyoruz aslında. Sosyal İklim Derneği ile yürütmekte olduğumuz bu projede gençlerin üzerinde çevre bilinci açısından farkındalık oluşturmak, bu sayede Muratpaşa ilçesinde genç iklim ağını oluşturarak gençlerin iklim konusunda, çevre sorunları konusunda görünürlüğünü arttırmayı hedeflemekteyiz. Belediye ve STK'ların ortak bir araya gelmesi aslında birer birer dağılmış bireylerden ziyade bir ortak kümede bizi buluşturup yalnız olmadığımızı bize hissettiriyor. Zincirkıran Kadınlar Derneği ile tanışıklığımız aslında Katılıyoruz programı kapsamında Sivil Katılım Güçlendirme Eylem Planı'nın çalışmaları kapsamında gerçekleşti. Bize bir proje önerisiyle geldiler. Bu proje kapsamında bisiklet elçilerinin yetiştirilmesi ve bisiklet elçilerinin eğitici haline getirilmesi ve çok daha fazla kadına eğitim vermesi ve bu şekilde kadınların kent içerisinde bisiklet kullanımını arttırmaya yönelik bir proje önerisiyle geldiler. Biz de seve seve kabul ettik. Belediyelerle çalışmamız bize çok şey öğretti. Aynı derdimiz olduğunu fark ettik. Aynı iki pedal gibi bisikletteki. Birisi daha önde, biri arkada ve sürekli yer değiştiriyorlar ama aynı bisikletin öne doğru gitmesini sağlıyorlar. Biz de toplumun
O pedalları gibi öne gitmesini sağlıyoruz. Bir yandan belediye, bir yandan biz basıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bu işbirliğinde Maltepe olarak en önemli kazanım toplumsal cinsiyet eşitliğindeki engellerin bir kısmını daha kaldırmış olduk. Kadınlar artık daha fazla kentsel hareketlilik bağlamında özgürler. Bu da onların daha çok kentsel hayata katılmalarını ve daha fazla özgürlük elde etmelerini, daha fazla kazanım elde etmelerini sağlıyor. Zincir kıran kadınlar, bisiklet öğreniyoruz. Aman Tanrım ben bunu arıyorum dedim. Hemen irtibata geçtim. Bisiklete de bineriz. Bu bir dayanışmadır. Yalnız olmadığımızı hissettirmek burada. Mesela ben şimdi hemen orada acaba gönüllü çalışıyorlar. Ben de gönüllü onlara ne katkıda bulunabilirim diye içimden geçiyor. Böyle bir şey onlara yararım olursa yapmak isterim her zaman. Kadına yönelik şiddetle bir mücadelede bir mekanizma var halen Türkiye'de uygulanan. Fakat kadınlarımız bu mekanizmanın nasıl işlediği konusunda çok da sağlıklı bilgilere sahip değiller. Bizler onların bu konuda bilinç düzeylerini arttırmaya yönelik bir proje hazırlayalım istedik. Toplumun farklı kesimlerinden bir sürü kadın ya da çocuk ya da erkekle ya da engelliyle ya da yaşlıyla farklı noktalarda temas eden belediye temsilcilerinin çok temel bilgilere, çok hap bilgilere sahip olmaları. Çünkü eğer bu bilgilere sahip oldukları zaman ancak bir yönlendirme yapabilirler. Bu kadar temelden toplumsal cinsiyet eşitliği nedir sorusuyla başladığımız, kadına yönelik şiddetle ilgili başvurabilecekleri mekanizmalardan bahsettiğimiz ve dolayısıyla da bu bilgileri kullandıklarında sahada çok daha güçlü olabildiklerini anlatabildiğimiz bir eğitim programı bence bu işin en güçlü tarafı. Bugün görmüş olduğumuz işte eğitimle birlikte aslında kadın haklarının ne olduğunu, mesela bugün işte şiddet gören, ayrılmak üzere olan, boşanmak üzere olan birileri varsa onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Engelsiz Yaşam Merkezimiz yapım aşamasında. Kaynak'la birlikte de burada yapmış olduğumuz çalışmada aslında bir katılım sağlamayı hedefledik ve sorunu yaşayan kişilerle bu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verilecek olan hizmetlerin ne olması gerektiği üzerine bir tartışma gerçekleştirdik. Ve bunun sonucunda da orada yapılacak çalışmaları belirlemiş olacağız. Kurumlarla, belediyelerle çalıştığımız zaman onlar bazı hizmetleri yapmak istediklerinde ya da yaptıklarında biraz boşa gittiğini ya da engellenen bireylerin yeterince katılım göstermediğini düşünüyorlar. Daha sonra bunu engellenen bireylere sorduğumuz zaman onlar da aslında hizmetlerin yeterli olmadığını ya da doğru şekilde yapılmadığını, bu yüzden katılmadıklarını söylüyorlar ya da haberdar olmadıklarını söylüyorlar. Burada aslında bir şekilde gün sonunda hiçbir şeyin gelişmediği bir kısır döngü var. Bu noktada karar vericilerin aslında doğru adımları atabilmesi için süreçlerin tüm aşamalarında engellenen bireyleri dinlemeleri gerekiyor. Başka dallarda engelli geldi. Bir tek ben gelmedim. Burada konuşmayan da geldi, görmeyen de geldi, bedensel de geldi. Bunlar herkes ayrı ayrı kendi dalında kendi derdini anlattı. Bornova Sivil Toplum Yerleşkesi'nde farklı tip sivil toplum örgütlerini davet ettiğimiz bir çalıştayla sivil toplum yerleşkesini aslında örgütler nasıl kullanıyor, katılımcı tasarım pratiklerinin neresindeler, bilgilere hakimler mi, bu tasarım pratiklerini yerleşkede kullanmak isteseler nasıl kullanabilirler, bunları deneyimliyoruz. Evet, aslında sosyal tasarım lafını belki de ilk kez duydum.
Tabii ki ilginç geldi ama dinledikçe sosyal tasarımın ne kadar önemli olduğu hem hayatımızı kolaylaştırması açısından hem de amacımıza ulaşmak açısından her yönden önemli. Var olan yerleşkemizi daha nitelikli, daha efektif nasıl kullanabiliriz? Burayı kullanan sivil toplum kuruluşlarımızın buradan beklentileri nelerdir? İhtiyaçları nelerdir? Birlikte çözüm üreterek bir sonuç raporu çıkarıp bunu belediyemize sunmak istiyoruz. Kadın Danışma Merkezi ile ilgili bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Zaten Birlikte Varız Projesi ile birlikte kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planını hazırlamaktı. Bunu çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Burada hem kurumlar birbirini tanıdı, neler yapıldığı üzerine konuşmuş olduk. Yapılacak şeyde her kurumun bir fikri ve güzel örnekleri vardı. Herkes sorununu anlattı, içindeki problemleri çözmeye çalıştı. Karşılıklı olarak anlaşamadığımız şeyleri konuştuk. Bu şekilde bir sektörlü çalışma oldu diye düşünüyorum. Evet, bir iş yapıyoruz, bir işi planlıyoruz ama hani bunu birilerinin kontrol etmesi ve bunu da işi yapanın dışında birilerinin kontrol etmesi lazım. O yüzden sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliğini bu anlamda önemsiyoruz. Bunun da bize ciddi katkılar sağladığını düşünüyoruz.